Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde internette bu motifle karşılaştım. Çok hoşuma gitti. Çok dekoratif geldi. Kalın ip de çok güzel duruyor. Bebek battaniyeleri olabilir. Kalın, çok pofuduk ipler var bebekler için. Onlarla çok güzel, rengarenk battaniyeler olabilir. Şu kalın pamuklu makrome ipi harika oldu. Bu orta kalınlıkta polyester makrome ipi çok çok güzel oldu. Her ipte ayrı duruyor. Yeter ki ipimiz kalın olsun. Hatta penye iplerle bile muhteşem güzel motifler çıkıyor. Yalnız kalın ip şartıyla tabii ki. Şimdi hemen bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle doluyorum, üste alıyorum. Ve ilk sıkıştırıyoruz güzelce. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip ikili trabzan. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan. 1 3 1 2 1 3 1 2 çekiyoruz. Bu 3 çektiklerimiz köşeler oluyor. 4 köşe olması gerekiyor çünkü. Şimdi 2, şimdi 3. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. 2, 3 çekiyoruz. Şurada 5 zincirle başlamıştık. Araya 2 bırakıp bir alttakine, alttan da 1 2 üçüncü oluyor. Bağlıyoruz. Böyle köşeli bir motif oluyor. Şurayı oluşturduk. Şimdi diğer renkle bir üst sıraya geçiyoruz. Tabi burada renk değişiyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü motifte. Şurayı kaybetmeden önce mutlaka bağlayalım. Bu açılma yapabilir. İpine değişir gerçi. Açılma yapmaması için içinden yürüterek kaybedelim. Ve yapıştıralım. Önü gibi arkası da tertemiz olmalı motifin. Hemen şu yandaki zincirin içine batıyoruz. Diğer renge geçiyoruz. Ve hemen şunu biraz uzatarak, bunu da bağlayacağız çünkü açılmaması için. Geçirir geçirmez hemen o boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine dolayıp yanındakine geçip 7 adet ikili trabzan örüyoruz. İki, 4, 6, 7. Sonra hemen yanındakine
sık iğne yapıyoruz. Şu 1, 2, 3 olanlara 7 adet trabzan, ikili olanlara bir tane sık iğne denk geliyor. Şunu burada bırakıyorum. Bunu da burada bağlayarak kaybedeceğim çünkü. Doluyorum. 7 adet trabzan. Yedi. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi renk değiştireceğiz. Şuradaki örgüyü yapacağız. Şurada sık iğne batmıştık. Onun ortasına batıyoruz. Şöyle ortasına. Şurasına değil, ortasına batıyoruz. Ve diğer rengi çıkartıyoruz. Hemen bir sık iğne yapıyoruz. Üzerine alıyoruz. Yok, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yapıyoruz. Dolayıp karşıdaki sık iğnenin şurasına değil, buraya değil, içine. Sepet örgüsü yapar gibi içine batıyoruz. Trabzan. 3 zincir doluyoruz. Gene aynı yere. Şimdi 2 zincir gene aynı yere. Şimdi 3 zincir gene aynı yere. Şimdi 3 zincir üzerine doluyoruz. Karşıya geçiyoruz. O sık iğnenin arasına batıyoruz. 1, 2, 3 zincir, 2 zincir, 3 zincir. Şu arada 3 zincir var. Burada da 3 zincir. Burayı dolduracağız gene bunun gibi. Aynı sıra devam edecek. Şu 6 zincir çektiğimiz yere gelince 3 tanesi üstte kalan zincir, şu kalan da trabzan olarak kullanacağız. Bu sırayı bu şekilde devam ediyorum. Son 3 zinciri çektim. Üstte 1, 2, 3 zincir bırakıp bir alttakine bağlıyorum. Altta da 1, 2, 3. zincir oluyor. Bu şekilde. Şimdi bu renkle işimiz bitti. Bunu hemen koparıp yürütmek uzun sürer. Hemen videonun devamlılığı açısından. Şurada 1, 2, 3, 4. Tam ortadaki ilmeğe batıp rengi alıyoruz içeri. Hemen bir sık iğne yapıyoruz. Üzerine dolayıp ilk boşluğa, şu üçlü boşluğun ilkine 7 adet trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Yedi. Ortadakine bir sık iğne, 2 zincir ve şu aradan bir tomurcuk yapıyoruz. Gene aynı yere bir kere daha batıyoruz. İki sık iğnenin arasında bir tomurcuk kalıyor.
doluyoruz. 7 adet ikili trabzan daha yapıyoruz. Şimdi şu araya gene sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4, dördüncüye batıp şu 3 zinciri de içine alarak burada sabitliyoruz. Gene üzerine alıp 7 trabzan dolduruyoruz ve aynen burada yaptığımızı bütün sıra boyunca yineliyoruz sonuna kadar. Sıra sonunda şuradaki sık iğnenin ortasına batıp motifi bitiriyorum. Şimdi burada da bir ipimiz bekliyordu. Bunu kesiyorum. Şuradan yakıyorum. Kaçmasın ip diye. Şunu yaktıktan sonra ipleri ilmeğin arasından geçirip bir bağlıyorum. Bunları sağlamlaştırıyorum. Bunu da aynı şekilde bağladım. Şimdi bunları örneğin içinde, kendi renklerinin içinde yok edeceğim. Evet, motifi bitirdim. Arka tarafı da gayet tertemiz. Ve bebeklerinizde, torunlarınızda battaniye yapımı olarak kullanırsanız bu motifleri, inanın çok severek öreceksiniz ve de çok güzel olacak. Dekoratif örtülerinizde de çok rahat kullanabilirsiniz. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.